Hazreti Şeyh Süfyan-ı Sevri Kaddesallahu sırrahul aziz. Hazreti Şeyh Süfyan-ı Sevri Kaddesallahu sırrahu meşayihin kibarından olup halifeliği kabul etmedi. Ulumu zahir ve batın içinde naziri yoktu. Bir gün mescide evvela sol ayağını basıp girdi. Bir avaz işitti. Ya Sevr, niçin sağ ayağını basıp girmezsin? Süfyan-ı Sevri ol avazı işitince düştü, bayıldı. Aklı başına gelince eliyle sakalına yapışıp yüzüne birkaç şamar vurdu. Bir sünneti terk edip edepsizlik etmele adını sığır koydular. Daha ziyade edepsizlik edersen kıyas eyle ki ne derler? Sevr, erkek sığır, öküz demektir. Bir gün ayağını ekin içine bastı. Avaz geldi. Ya Sevr, kaçan kim kula haktan inayet erişse, onu ayağını ve cemi endamını yaramaz işlerden saklaya. Süfyan-ı Sevri tam 20 yıl gece uykusu uyumadı. Bir gün halife mescide namaz kılıyordu. Eliyle sakalını karıştırıp oynardı. Süfyan dedi ki, bu kıldığın namaz değildir. Yarın kıyamet gününde yüzüne vururlar. Halifeye de bu söz güç geldi. Saraya gelince, Süfyan'ı getirin hakkından geleyim, dedi. Adam gönderdi. Süfyan o vakit yatıyordu. Uyandırın onunla sözümüz vardır, dediler. Süfyan uyanık idi. Ne ahvaldir, diye sordu. Halife seni istemiş, gözlerinden yaş aktı, dedi. Bari hüdavenda, halifeyi sana havale ettim. Bu söz ağzından çıktığı saat halife tahtı üstünde otururdu. Bir zelzele oldu ve cemi kavmini helak eyledi. Süfyan'ın yanındaki bir taaccüp eylediler. Duanın böyle tez müstecap olduğunu gördüğümüz yoktu, dediler. Süfyan, bizim de bu dergaha yüz suyu döktüğümüz yoktu, dedi. Sonra gelen halife tahta oturdu. Süfyan hazretlerine gayet muhib ve mutekid idi. Süfyan hazretleri hasta oldu. Halifenin gayet sadık Hristiyan bir tabibi vardı. Süfyan'ı tedaviye gönderdi. İdrarını şişeye alıp baktı. Başını salladı, ağladı. Bu serverin Allah Teala korkusundan ciğeri pare pare olmuş, dedi. Filhal zünnarını kesip Müslüman oldu. Halife, biz sandık ki hekimi hastaya gönderdik. Meğer biz hastayı hekime göndermişiz, dedi. Süfyan gençlik halinde beli bükülmüştü. Bu nedendir? Senin akranların hep dinçtir. Senin böyle zayıf kaldığın sebebini izah et, dediler. Süfyan, gayet alim bir üstadım var idi. Ben ondan talimi ilim ederdim. Bu zata ölüm hali geldi. Ben başucunda oturdum. Nagah gözünü açtı. Bana bakıp dedi ki, ey Süfyan, görür müsün ki bana ne ederler? 50 yıldır halka ders gösteririm ve halkı doğru yola kayırırım. İmdi iş bu vakit seni bana gerekmez derler, dedi. Nice kim iman telkin eyledim getirmedi. Dünyadan imansız gitti. İmdi bir kişi bunu böyle görünce beli iki bükülmez mi, dedi. Süfyan'a biri hediye getirdi. Kabul etmedi. Niçin kabul etmedin, dedi. Söyledi. Senin kardeşin benden hadis okur. Korkarım ki senin malından ötürü ona meylim olur, dedi. Süfyan bir gün ekmek yerken bir lokma kendi ısırır, bir de köpeğe verirdi. Dediler, niçin çocuklarınla beraber yemezsin?
köpeğe verirsin. Köpek, uyumaz beni saklar. Eğer avrata ve oğlana verirsem beni taatten alıkor, dedi. Ve der idi ki, her kim ihlas ile bir amel işler de ve sonra o amelle övünerek ben şunun gibi amel eyledim dese, kabul olmuş o amel iyilik divanından silinir, riya divanına yazılır. Süfyan der idi ki, 4 haslet kafirlik getirir. Bir kişiyi görmeden gıybetini eylemek, zira kişinin ayıbını söylemek, gıybetini söylemektir. Gayba hükümdür. Gayba hüküm de küfürdür. Müslümanların malına haset eylemek, Allah'ın verdiğini reva görmemektir. Her kim Allah'ın verdiğini reva görmezse kafirdir. Haram mal devşirmek, kıyamet hesabına inanmamaktır. Her kim kıyamet hesabına inanmazsa kafirdir. Günahım çoktur deyu, hak rahmetinden ümit kesmek. Hak rahmetinden çok görmüş olur. Bu da küfürdür. Süfyan ömründe abdestsiz yürümedi. Dünyadan göçünce şu nidayı işittiler. Hak Teâlâ'nın salih ve perhiskâr kulu öldü. Büyük bir zat onu rüyada gördü ve sonra bu mertebeyi nerede buldun? Verada buldum.